Merhaba arkadaşlar, Rantable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Korku Oyunu serisinin 34. bölümündeyiz arkadaşlar. 34. bölümde ana menü yapmayı öğreneceğiz. Kısaca özet geçeyim ne yapacaklarımızı. Karakterimizi konumlandıracağız, korku karakterimizi konumlandıracağız, kameramızı konumlandıracağız, bir adet widget oluşturacağız. Bunların da kombinasyonuyla güzel bir ana menü yapmayı planlıyorum. İyi seyirler dilerim. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Fazla uzatmadan hemen menü yapımına geçmek istiyorum. Menü yapımına geçmeden önce ilk olarak bir adet sese ihtiyacımız var. Sesimiz buton press sound sesi. Bunu Google'da free buton press sound diye aratırsanız büyük ihtimalle bulursunuz. Benim indirdiğim ses böyle bir şey, hemen göstereyim. Ben böyle bir ses indirdim. Siz istediğiniz herhangi bir ses indirebilirsiniz. Ayrıyeten ben güzel görüneceğini düşündüğümden dolayı şöyle yırtık bir kağıt gibi gözüken bir PNG indirdim. Bu yırtık olan tarafında benim menümün yazıları olacak. Burada da sürekli döngü halinde olan görselim olacak, animasyonum olacak. Bunu hemen sevdiğim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben videodan bağımsız olarak şey yaptım. Bir level geliştirdim. Levele de işte oyuncularımı koydum. Tasarlamasını önceden yaptım. Böyle bir levelin nasıl yapılacağını hızlı bir şekilde göstereceğim size. Hemen göstereyim. İlk olarak Jill'i kapı girişine koydum. Karakterimin eline bir adet meşale verdim. Ve kamera sabitledim. Direkt oyun başladığında bu kameradan başlıyor. Hatta neredeyse birazcık yaptım. Direkt gösterebilirim. Bunun gibi bir görsel arkadaşlar. Sürekli olarak bu işte ışık sönüyor random olarak. Sonra tekrardan artıyor belli bir aralıkta. Bunu ben programladım. Aynı şeyi bu videoda da yapacağız arkadaşlar. Güzel bir görünüm verdiğimi düşünüyorum. Yaklaşık olarak böyle bir menü elde etmeye çalışacağım. Şimdi kapatalım. Şunu da söylemek istiyorum. Arkada çalan sesi arkadaşlar oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Benim kendi arkadaşım yaptı bu ses efektini. Direkt oyunlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi buradan direkt çıkalım. İlk olarak bu görüntüyü nasıl aldığımı size anlatmak istiyorum. Şimdi ana menüden tekrardan başlayalım. Third Person Example Map. Şimdi bu Third Person Example Map'teki bütün görüntüyü aldım. Bütün görüntü sağlayıcılarını arkadaşlar topladım. Kontrol tuşuna basarak. Mesela BP Good Sky. Sizin gökyüzünüz. Ondan sonra altlarda ne var? Exponential Hate Fog. Bunu alabilirsiniz. Ben almayacağım. Çünkü o map'te de almamıştım. Sonra nelerimiz var? Light Source, Skylight, Post Process. Onu da bulabilirsek. Hatta onun yerini biliyorum. Direkt kendimi götüreyim oraya. Heh, bu da Post Process. Daha alınması gereken bir şey var mı? Light Mass. Onu da alalım. Light Mass'i aldık. Ctrl C dedik. Şimdi görüntü sağlayan her şey bizim elimizde. Şimdi yeni bir map oluşturabiliriz. Geldim. Content klasörümü herhangi bir yerine sol tık yaptım. Sol tıktan sonra level dedim. Yeni bir level oluşturdu. İşte buna da örnek 1 diyeceğim. Ve örnek 1'i açalım. Save Selected. Şu an bomboş bir arazideyim. Geldim. Boş bir araziye tıkladım. Ctrl V dedim. Görüntü sağlayıcılarımın hepsi buraya geldi. Şimdi bunu bir lit yapalım. Ben o map'te ne yapmıştım? Geldim hemen modus sekmesinden Landscape'e girdim. Aynı şeyi yapayım da herhangi bir problem olmasın. Burada 1'e bastım. Burada da 1'e bastım. Küçük bir alan oluşturdum. Ne yaptığımı görebilmek adına. Hemen create yapalım. Burada önemli bir mevzu yapmadım. Script'larla falan oynamadım. Direkt selected moduna gelelim. Ayrıyetten bir tane de ev koymuştum. Hemen onu da koyalım. Evimizin adı neydi? Hemen bakalım buradan. Factory ile alakalı bir şey olsa gerek. Tamam. Factory Building. Bu da benim evim arkadaşlar. Evime aldım. Karakterimi oranla büyüttüm. Hemen karakterime çağırayım. Karakter. Torch animasyon. Gördüğünüz üzere orada torch animasyon vardı. Idle pozisyonunda. Standing torch idle koydum. Hemen bastım. Evime kapı boyutu kadar büyütmek yeterli olur. Oransal olarak. Tamam. Ayakları da yere basacak şekilde ayarladım. Pencere önüne istediğim konumda yerleştirdim. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde yerleştirdim.
Bu sürekli idle pozisyonunda hareket edecektir. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Jill'i aldım. Jill benim korku karakterim ismi. Ancak yanlış, aynen. Jill'e direkt buradan basmam lazım. Karakterin adı direkt zombi. Zombi idle'ı da buraya koydum. 180 çevirelim. Hatta birazcık daha çevirelim. Zombi de bize bakıyormuş gibi yaklaşık 180 artı 30, 210 derece çevirdim. Bu böyle olduktan sonra karakterime torcu vermem gerekiyor. Hemen torcumuzu bulalım. Torch Reis neredesin? Buradasın. Torcu direkt arkadaşlar. Standing Torch Idle. Kendi karakterime veriyorum. Ve bundan sonra kemiklere çıkıyor. Hangi kemiği atamak istersin diye. Ben hemen left hand'i buldum. Bunu da sol eline doğru güzel bir şekilde ayarlayacağım. Bunu niye anlattım arkadaşlar? Çünkü bu kurs bayağı bir sıfırdan oldu. Yani hani bir şeyleri biliyorsunuz diye hareket etmeden hani sıfırdan anlatmaya çalışıyorum. Buna birazcık daha özen gösteriyorum. Gösterebildiğim kadar. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi Torch'la beraber oynayacak. Şimdi görüntüyle beraber bakalım. Aynı görüntüyü yakaladık. Şimdi bunların hepsi okey. Peki biz şunu nasıl yaptık? Play tuşuna bastığımda WASD'm default olarak hareket ediyor ve bir karakter buraya düşüyor. Örnek 1'deyim değil mi? Çünkü New World'da neredeyse aynısını yaptım. Play'e basalım. Direkt karakterim spamlanıyor. Okey. World Setting'de Game Mode diye bir kısım var. Game Mode'daki kısım arkadaşlar default bir şey vermek istiyorum ben. Direkt kamera verelim. Gördüğünüz gibi kamera oluyoruz. Kamera verdik mi? Herhangi bir pawn'ımız da yok. Pawn'ımız olsaydı şu kameranın görüş alanına girebilirdik. Bu birazcık önemli bir kısım. Bu sizin örnek 1 adlı level'ınızda yani yeni yarattığınız level'da World Setting'den Game Mode Override kısmına kamera derseniz daha iyi olur. Çünkü kamera derseniz şöyle bir etki olacak. Kameranın pawn'ı gözükmüyor ya. WASD'niz aslında çalışıyor sizin. Eğer bir kameraya direkt çaktıysanız görüntüyü. WASD'niz çalışıyor. Bunu yok edebilirsiniz ancak hani olur da bir bug oluşur. Kameranın işte karakterin kendi görseli kameranın görüş açısına gelir. Bunu engellemek için direkt kamera palmını seçelim. Inputları da kapatmamıza gerek olmayacak açıkçası. İsterseniz kapatabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Ben inputları kapatmamak için kamera diyorum. Çünkü kameranın bir palmı yok. Şimdi bunu yapmışken direkt kamerayı kitlemeyi göstermek istiyorum size. Ben Cine kameraya kilitledim. Cine kamera aktörümü alıyorum. Hop hemen Unlift'e basıyorum. Ve Cine kamera aktörü de en iyi görüntüyü alabilmek için arkadaşlar direkt pilot Cine kamera aktör diyorum. Ve neredeyse kendimmiş gibi yönetiyorum. Aynı görüntüyü almak için de şöyle yapalım. Sanki daha iyi oldu bu. Her neyse. Stop pilot diyorum. Şu anda istediğim konuma benim kameram yerleşti. Bu arada bayağı iyi yerleştirdim. Birazcık random oldu ama hoşuma gitti yani. Okey. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu kamerayı play tuşuna bastığımda WASD hareketlerimi algılamayacak şekilde direkt kitlemeyi öğreneceğiz. Blueprint'e bastığımda Open Level Blueprint açılır. Ondan sonra yapmamız gereken tek işlem Event Begin Play'den. İlk olarak kameramızın referansını çekeceğiz tabii ki. Kameramıza tıklıyoruz. Buraya geldik. Referansını direkt level'dan alıyoruz kameramızın. Ondan sonra burada context sensitive var arkadaşlar. Bunu kapatmamız gerekiyor. Eğer context sensitive açık olursa istediğimiz şeyi bulamayabiliriz. Neydi? Blend miydi? Nodun ismini unutmuş olabilirim. Set View Target with Blend arkadaşlar. Aradığımız şey buydu. Buradan da ne diyor? Target Get Controller arkadaşlar. Context Sensitive açabiliriz. Get Player Controller. Buradan da Event Begin Play'e bastığımızda Compile dedikten sonra istediğimiz görüntüyü direkt alabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Birkaç şey daha göstermek istiyorum.
Bu map'i de nihayetinde sıfırdan kurduk aslında. Hoşuma da gitti. Şimdi bunu yaptığımıza göre kamerada birkaç ayarla oynadım. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Hemen notlarıma bakıyorum. Current'la oynamışım. Current Race, Detail sekmesine gelmemiz gerekiyor. Current'ımız nerede? Current Aperture diye bir şey arkadaşlar. Bunu hemen tekrardan pilota bakalım. Current Aperture ne işe yarıyor? İlk olarak onu gösterelim. Bakın şimdi bunu arttırdıkça benim bulanıklığım düşecek. Ben bulanıklığı düşürmek isterim. Benim karakterim de gözüksün. Jill karakterim de gözüksün. Yani zombi arkadaşımız da gözüksün. Bunun için bulanıklığı düşürdüm. Daha iyi bir görüntü olacağını düşünüyorum böyle. Hani siz nasıl isterseniz öyle olur. Hani karakteri bulanık yaparsanız arkadaki zombi gözükebilir. Tamamen tercih meselesi. Renkler ve zevkler karışamam asla. Ee, Bununla oynadım. Bunu direkt ben kendi ayarlarımda yanlış hatırlamıyorsam 7 yapmıştım. Ondan sonra Bloom'la oynadım. Exports'la da oynadım. Exports'u programladım daha doğrusu. Buradan hemen Bloom sekmesine gelelim. Lens sekmesindeki Bloom. Hatta direkt yavaştan gelelim. Burada lens sekmemiz var. Lens sekmemizde de Bloom diye bir sekme var. Intensity sekmesinden ayarladım. Intensity'yi kaç yaptığımı asla hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 1 yapmıştım. 1 yaptım. Yani aslında bu intensity dediğimiz şey şu parlaklık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Parlaklıkla oynadım. Bunu birazcık daha parlak olmasını istedim. Niye istedim? Hiçbir fikrim yok. Ama sanırım daha güzel gözüküyor. Bu intensity ile de oynadım. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Buradaki kameranın her özelliğiyle oynayıp istediğiniz görüntüyü bulabilirsiniz. Nihayetinde hani deneme yanılmayla görsellik değişiyor. Size ne işe yaradığını bunların tabii ki öğrenirsiniz. Mesela focal length, uzaklaştırma, zoom in, zoom out gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi intensity'yi ben burada 1 yaptığımı hatırlıyorum. Ama daha çok gözüküyor. Burada da 3 olsun. Hadi burada 3 yaptığımı farz ediyorum. Kamera ayarlarımız bitti. Tamamdır. Şimdi benim yaptığım bir adet ayar daha var. Size daha önceden gösterdim. Kameradaki ışık oranı artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor. Oradaki zombi bir gözüküyor, bir gözükmüyor. Peki bunu nasıl ayarladım? Buradan Exporse diye bir ayar var arkadaşlar. Exporse mod falan fistan. Bu moduyla oynamanıza gerek yok. Direkt bununla oynarsanız olur. Bakın aslında bu patlama efektlerinde kullanılan bir şey. Bakın oradaki parlaklık, yani parlak olan en nokta ilk beyazlığa ulaşan nokta. Ondan sonra çevresini beyaza bürüyor. Peki ben bunu nasıl yaptım? Dedim ki sen abi dedim -3 ila 1 aralığında random bir şekilde git. Gördüğünüz gibi bunu da programladım. Şimdi bunun programlanmasına gelecek olursa map değiştireceğim. Map değiştirmeden önce de şunu söyleyeceğim. Şimdi neredeyse bayağı bir iş yaptık. Peki ana menüde oynayacak o ses, sürekli olarak tekrar edecek sesi nasıl yapacağım? Örnek veriyorum. Bu size arkadaşım yapmış olduğu müziği size atacağım. Oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde, herhangi bir telif hakkı yok. Bu ana menü loop. Bakın şimdi. Ana menü sesim bu benim. Böyle bir ses. İlk olarak bu sesi arkadaşlar son Q yapmanız lazım. Create son Q yaptıktan sonra işte ana menü loop Q1 diye bir şey oluştu. Buna basıyorum. Normal şartlarda bu loop yapmayacak. Output'a geldim. Boşluğa bıraktım. Loop dedim. Looping geldi ve output'tan tak diye birleştirdim. Yapmam gereken tek işlem bu. Bunu da map'e eğer sürersem, sanırım sürdüm mü? Bakalım sürmüş müyüm? Sürememişim. Map'e direkt sürüp bırakırsak play'e bastığımızda şarkımız otomatik olarak oynayacaktır. Ve sürekli olarak döngüde olacaktır. Bunların hepsini anlattığıma göre map'ime tekrardan geçiyorum arkadaşlar. New World. Evet, sizlerle beraber güzel bir şekilde oluşturduk. Bu da benim videodan bağımsız olarak oluşturduğum map. Şimdi ben burada size göstermediğim bir kısım var. O bir kısım neydi? Export ayarlarımız. Burada da zaten mevcut. Burada standart olarak bir yapmışım bunu. Şimdi Blueprint kısmından Open Level Blueprint'i açalım.
Ben size bu Event Begin Play'den Set Wave Target with Blend'i gösterdim zaten. Bunu çok göz önünde bulundurmanıza gerek yok. Şuraları direkt silebilirsiniz. Bizim için önemli olan tek nokta anlık olarak şura. Şimdi buradaki olay nedir? Birazcık karmaşık olduğu için videoda yapmak istemedim. Çünkü sayıları çok düşündüm. Hani hangi sayılar olsun falan fistan. Tekrardan anlatmak istemedim. Üstün körü değil de güzel bir şekilde geçeceğim. Mantığınıza yatacağını düşünüyorum. Şimdi ilk olarak biz kameranın kendisini, kameranın değişkenini nasıl seçiyorduk? Kamerayı bir kere tıklarız. Blueprint'e basarız. Open Level Blueprint'e bastıktan sonra eğer biz sol klik yaparsak, pardon sol klik diyorum, sağ klik yaparsak Create Reference Cine Kamera Aktör 2'nin referansını alırım. Şimdi Cine Kamera Aktör'ün referansını aldım. Peki ben Cine Kamera Aktör'ün içerisindeki değişkenleri nasıl değiştireceğim? Normal şartlarda direkt post process yazarsam gelir gibi geliyor. Ama öyle olmuyor hiçbir zaman. Post process'i çağıralım. Post process gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece set post process blend weights diye bir şey çıkıyor. Yani bu da sadece post process'in blendlenme ağırlığıyla alakalı bir şey. Yani alakasız bir durum. Şimdi burada post process'i nasıl çağıracağız? Compile diyelim. Bakın kameraya bastığımızda kameranın komponentlerinde Science Component ve Camera Component diye iki tane komponentimiz var. Bu iki komponentte Science Component'e bastığımda herhangi bir post process görmüyorum. Kamera komponente bastığımda Current Camera Setting, hatta ona gerek yok. Direkt Post Process diyeyim. Gördüğünüz gibi Post Process kamera komponentinin altında. Yani bu ne demek oluyor? Blueprint'e bastığımda Open Level Blueprint. Ben referansımı zaten çağırdım. Bu referansın içerisindeki komponenti çağırmak istiyorum. Direkt komponent dersem işimi görürüm. Kamera komponentin altındaydı gördüğümüz gibi. Bunu da silelim. Direkt kamera komponent gelsin. Hatta şunu direkt böyle çağıralım. Get kamera komponent derseniz en altta çıkacaktır. Aradığımız nokta budur. Şimdi biz bunu bulduk. Bunun içindeki post process ile oynamamız gerekiyor. Direkt set post process dediğimizde bütün ayarlarıyla oynayabilir hale geldik. Benim için önemli nokta buydu. Event Begin Play'e bastık. Ben bir loop değişkeni oluşturdum ilk olarak. Yani timeline oluşturdum. Timeline'ın grafiği de şu şekilde. Sıfırdan 1'e, yani sıfırdan 1'e 0.5 saniyede, ondan sonra tekrardan 0'a. Bunu da LERP de oluşturdum tahmin edebileceğiniz gibi. İlk olarak set play rate. Set play rate'in hiçbir anlamı yok. Şu an burada kalabilir. Delay'in hiçbir anlamı yok. Kalabilir. Anlamı olan tek şey buralar arkadaşlar. Buraları da büyük ihtimalle anlayacaksınız zaten. Yaptığım şey şu. İlk olarak Make Post Process Setting'i göstereyim arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? Cine kameranın komponentini çekmiştik. Bu aynı şey bu arada. Hatta direkt size öğrettiğim şekilde yapayım. Get component kamera component. Buradan da set post process setting. Buradan da make post process setting. Şimdi make post process setting demem gerekiyor. Neden? Çünkü binlerce ayarı var. Benim oynamak istediğim ayar neydi? Hemen size göstereyim. Cine kamera aktörü basıyorum. Export ayarıyla oynamak istiyorum değil mi? Export ayarıyla oynamak istiyorsam arkadaşlar Make Post Process Setting'den buraya Export diyorum. Ve Export Compensation sanırım nasıl okunduğunu bilmiyorum. Buna basıyorum ve direkt oynamak istediğim ayarı burada görüyorum arkadaşlar. Şimdi oynayabileceğim bir ayar kendime oluşturdum. Gerisi fazlasıyla basit. Benim amacım şu kısımda oynamak. Bu kısmı da set ettim. Oynanabilir hale getirdim. Timeline'de demiş olduğum gibi 0 ile 1 aralığında işte 0.5 saniyede 1'e geliyor. 0.5 saniyede 0'a geliyor. Yaklaşık 1 saniyelik bir aralık.
İlk olarak dedim ki random float in range, yani floatları, küsuratlı sayıları bir kısıtlama belirledim. Alfa kanalına dedim ki 0.75 minimum, maksimum da 1 olsun dedim. Random float in range tekrardan çağırdım. Minimum -4, maksimum da -3 olsun dedim. A ve B parametrelerini verdim. A'dan B'ye, mesela A'da oluşturulan random bir sayıdan B'de oluşturulan random bir sayıya 0.5 saniyede geliyor. Lerp set ediyor bir şekilde. Ondan sonra da make post process setting'im değişiyor. Bunu direkt şöyle de yapabilirsiniz. Branch, random float range'lere asla gerek yok. Şuradaki değeri direkt verebilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Ben böyle bir şey oluşturdum. Direkt buna bakarak aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi birazcık daha ayrıntı kısmına gelelim. Dedim ki random float in range. Tekrardan float'ıma bir kısıtlama getirdim. Set play rate. Set play rate dediğim şey şu arkadaşlar. Benim timeline'ımın adı loop. Loop'u aldım ve dedim ki rate. Set play rate, oynama hızını belirlemek istedim. Minimum 0.4 hızında oynasın, maksimum da 0.5 hızında oynamasını istedim. Bu aralıktaki sayılarda random bir şekilde hızını belirliyor. Finish, yani işlem finish olduğunda tekrardan rate belirleniyor. Random float in range'den de delay. İlk olarak benim hızım belirleniyor. Ondan sonra tekrardan başlama saniyesini belirliyorum. Bu da randomluğu oluşturuyor arkadaşlar. Evet, bayağı fazla konuştuk. Bunu da play'e verelim. Event begin play'i de şöyle verelim. Hatta bunları silelim. Bunları da anlatacağım çünkü. Şu ana kadar anlattığım her şey buydu. Event begin play ile bunu birleştireceğiz. Evet, compile diyelim. Şimdi menü yapmaya başlayabiliriz. Ben basit bir menü oluşturdum. Benim kafamdaki plan bu şekilde. Bunların hepsini siliyorum. Hatta direkt menüyü siliyorum. Tekrardan hep beraber oluşturalım. Bunu da force delete diyelim. Evet, silindi. Buradan tekrardan menüyü sildim sanırım, değil mi? Evet. Sağ kliğe basıyoruz. User Interface'e geliyoruz. Widget Blueprint'imizi oluşturuyoruz. Widget Blueprint'in adı da VB alttan tire menü olsun. Aslında kategorize etsem bu şeylere çok iyi olur. Çünkü çok dağınık olmaya başladı çalıştığım dosyalar. Her neyse, Widget Blueprint menüyü açıyorum. Güzel bir şekilde beni karşılıyor. Şimdi ilk olarak size indirmeniz gerektiği bir şey söylemiştim. Aslında indirmeniz asla gerekmiyor. Yani bu tamamen güzel gözükmesi için kullanıyorum ben bunu. İsterseniz bunu indirmeyebilirsiniz. Yani bununla çok büyük bir işlem yapmayacağım zaten. Ben geldim. Widget Blueprint menümü açtım. Alta aldım bunu. Resmimi aldım, sürükledim. Buraya bıraktım. Şimdi bunun ayarlarını ilk olarak yapmamız gerekiyor. 1920, bu da 1080. Tam olarak bir ekran aldım. Anchors'larını tam olarak orta noktaya getirdim. Herhangi bir oranlama hatası olmasın diye. Bunu da en sağa doğru çekiyorum. Hatta böyle yaparsam daha iyi olur. Bunu yaptıktan sonra beyaz olması gerekiyor. Söyleyeyim. Beyaz olursa bütün renklerde yapabiliyorum ben bunu. Bunu siyah yapmak istedim ben. Çünkü arada bir siyah oluyor. Daha güzel gözükeceğine inanıyorum. Resmimi siyah yaptım. Şu anda resimle yapmam gereken tek şey buydu. En sonrasında tam ortasına getirirsem sanırım daha iyi bir görünüş olacak. Tamamdır. Compile dedim, save'ledim. Bundan sonra yapmamız gereken şey, bakıyorum. Tamam, artık sadece menüyle işimiz var. İlk olarak bir buton yapalım. Butonumuz arkadaşlar normal şartlarda şöyle. Hemen size bir göstereyim. Böyle kalsın.
Ya, kötü bir görünüşü var yani. Open Level'ı açalım. Event Begin Play'den diyelim ki Get Player Controller'dan Show Mouse Cursor'umu açacağım. Mouse Cursor'u arkadaşlar göstermeye yarıyor bu. Mouse imleci, yani şundan bahsediyorum. Tıkladık bunu. Play'e bastık. Pardon, Play'e basmadan önce Create Widget de yapmamız gerekiyor. Gelelim. Create Widget. Widget Blueprint menü. Bunu da Add View. View niye olmadı? Viewport. Add to Viewport. Okey. Bunu da Viewport'a verdim. Normalde buton bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kötü gözüküyor bence. Sizce nasıl bilemem orasını. Ben böyle bir buton kullanmak istemiyorum. O yüzden butonumu güncelleyeceğim. Butonuma diyeceğim ki sen normal halinde hiçbir şey olmasın. Yanlış yere mi gittik? Override normal. Heh. Normal halinde hiçbir şey olmasını istemiyorum. Override anında ne olsun? Override anında da bir şey olmanı istemiyorum ben senin. Çünkü burayı istediğin kadar güncelle. Çok güzel bir görünüş olmuyor. Bastıktan sonra da herhangi bir görünüşün olmasını istemiyorum. Ama none olmasın. Bastıktan sonra şöyle olabilir en azından. Bu da none olmasın. Şöyle diyelim biz buna. Tint kısmına preset kısmı, gerçi doğru, preset kısmından olabilir. Tamam. Preset kısmına karar veremedim. Box diyelim. Preset'e box diyelim. Normalde none olsun. Draw size. Normalin draw size'ı none olsun. Hover'da box'da olsun. Ve preset'e box olabilir aynen. Tamamdır. Preset'e diyelim ki senin visible'ın 0. Yani tintine basalım. Bu birazcık saçma bir konu aslında. Hiç sevmiyorum bu kısımları. Bunu direkt alfa kanalına 0 yapalım. Hiç gözükmesin. Bunun da alfa kanalına 0 yapalım. Gözükmesin. Compile diyelim. Şimdi bu buton basılabilir halde. İlk olarak bunun içerisinde bir text açalım. Text block. Bu text block'un fontuna daha önceden indirmiş olduğumuz fontlardan bir tane font seçeceğim ben. Level Brush seçtim. Text block diye geldi. Ve size'ını da ben 32 girmek istiyorum. Butonu da o oranda büyüttük. Tamam. Şimdi standart bir butonum var. Bu butonların hepsini çoğaltacağım. Ctrl C, Ctrl V ile çoğaltamıyor muyum? Çoğaltıyor olmam gerekiyor. Bunu aldım. Tamam. Çoğaltabiliyorum. Ctrl W yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Butonun birine basın. Ctrl ve W tuşuna tıklayın. Kaç tane buton lazımsa o kadar tıklayın. Hı. Bunu alıp böyle koyacağız. Evet, tamam. Şimdi bunların hepsini hizalarız. Bunda hiçbir sorun yok. Yapmak istediğim bir şey daha var. Kaç tane şey gözükecek? Burada play tuşumuz gözükecek. Load'la alakalı bir şey yapmayacağım. Zaten bir saatlik oyun olacak neredeyse. Load'ı eliyorum. Play olacak. Çıkış olacak. Bir de setting olacak. 3 tane buton lazım. Arta kalanları sileyim. Bunlara gerek yokmuş. Sildim. Sildim. 3 tane butonumuz burada. Şimdi bu butonları horizontal box'ımıza koyacağız. Pardon, vertical box. Dikey bir hizalama yapmamız gerekiyor. Bu dikeyi de
dikeye basalım. Yani horizontal, vertical box'ımıza basalım ve anchors'unu tam orta kısmına verelim. Ve vertical box'larımızın içine de bir hizalama yapmam gerekiyor. Ya da hizalama yapmadan önce şöyle bu kısımları sıfıra getirsem ne olur ki? Anchors, tamam. Anchors'u böyle yapacağım. Sıfır getireceğim. Sonra ortaya alacağım. Bunu da genişleteceğim. Bunun 1080 olması gerekiyor. Tamam. Okey. Bunu da bu yarık kadar genişletebiliriz. Şimdi text bloklarımızı, pardon, text butonlarımızın hepsini alıyoruz ve vertical box'ımızın içine atıyoruz. Bunların hepsini ayarlayacağız arkadaşlar. Panic kısmından e, tab kısmına şey yapalım. 100 verelim. 100 çok az oldu. O zaman 1000 verelim. 1000 de çok oldu. O zaman 500 verelim. Buna 300 yeter. 300 de yetmedi. Beğenmedim 300'ü. 350 diyorum. Son kararım. Buna da diyelim ki tab kısmına 50 diyelim. Buna da tab kısmına 50 diyelim. Şimdi güzel bir hizalama yaptığımı düşünüyorum. Buradaki tekste ne yazması gerekiyor? İlk olarak onu belirleyelim. Buradaki tekste play ya da direkt Türkçe yapalım. Türkçe yapmak istiyorum ya. Oyna, ayarlar, çıkış. Bunları da yaptığımıza göre arkadaşlar benim bir adet ayarlamam var. Onu yapmak istiyorum. Bu butona bastığımızda bu içerisindeki oyna olan text size kısmı büyüyecek. Hemen yapalım bunu da. Butona bastıktan sonra arkadaşlar hovered ve unhovered'a geleceğiz. Ve textimizin içerisindeki değişkenine, yani bu butonun içerisinde oyna kısmına basacağız. Yani şu text'e basacağız. Is variable diyeceğiz. Text block gelecek. Yani is variable dediğimiz şeyin adı text block 76. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Buna mesela oyna diyelim. Oyna variable olacak mı? Buna diyeceğiz ki arkadaşlar set font. Geleceğiz. İçerisindeki değişkenleri açacağız. Ondan sonra buradan get font diyeceğiz. Get font. Burada bir hatamız var. Pardon. Burada get font demem gerekiyor. Get font'u da split structure pin diyeceğiz. Bunları sırasıyla birleştireceğiz. Font size haricinde. Default font size'ım neydi benim? Oynaya basıyorum. Font size'ıma bakacağım şimdi. Hop, buradan fontuma girdim. Font size'ım default'ta 32. Yani unhovered'da benim font size'ım 32 olacak. Unhovered. Hovered'da ise 48 olmasını istiyorum. Birazcık daha büyüsün. Hovered olduğunu anlayalım. Burada da bunu 48 yapacağım. Ve oynaya bastığımızda arkadaşlar level'ımız açılsın. On click. Open level. Bunu şimdi doldurmayacağım. Open level olsun. Aynı şeyi bunlarda da yapalım. Bu birazcık amele işi neredeyse. Hovered. Unhovered. Bu butonun içerisinde ayarlar değişkeni is variable yap. Ayarları al. Aynı şekilde bunları al. Unhovered'da hop yanlış yapıyorduk. 32. Hovered'da bu şekilde olacak. Ayarlar kısmını da aynı şekilde yap. Ve en son çıkış. Ben niye sürekli böyle yapıyorum ki? Overhead'de abi. Buton 85'e bas. Pardon.
Unhover'dı çağır. Bu kadar basit. İlk olarak sanırım unhover'dı. İkincisi hover'dı. Bunun değişkeni neydi? Çıkış. Geldim buradan. Compile'ım bastım. Çıkışı is variable demeyi unutmuşum. Is variable dedim. Çıkışa da geldim ve aynı şekilde targetlarını verdim. Referanslarını verdim. Bir kısmını vermeyi unutmuşum sanırsam. Bunları da vermem gerekiyor. Büyük ihtimalle bunları da vermemişimdir. Unuttum biliyorum çünkü. Ve compile artık oluyor, işliyor, çalışması gerekiyor. Play diyelim. Gördüğünüz gibi. Tatlı oldu aslında. Benim gayet hoşuma gitti. Bu şekilde oynaya bastığımızda şu an büyük ihtimalle açılmayacaktır herhangi bir map. Şimdi tekrardan anlatacağım. Open Level Blueprint'e geldik. Bu kameranın ışığının büyüyüp küçülmesi, azalıp artmasıyla alakalı olan programlama tarafı buydu. Bunu detaylı bir şekilde anlattım. Ama buraya detaylı bir şekilde anlatmadım. İlk olarak Event Begin Play. Level'a başladığımızda, yani level yaratıldığında ilk tetiklenen eventimiz bu arkadaşlar. Bu tetiklenen event'e dedim ki Create Widget Blueprint Many Widget'ı yarat dedim. Yarattığın widget'ın referansını al ve benim viewport'uma, görsel portuma getir dedim. At dedim. Ondan sonra dedim ki Show Mouse Cursor. Benim mouse cursor'umu aç dedim. Direkt açılı olarak başlasın. Şimdi normal şartlar altında eğer ben fiziki bir palm'la dünyaya gelseydim ben inputlarımı disable etmem gerekiyordu. Ama ben dedim ki burada World Setting'den aldım buradan Game Mode Override kısmını kameraya bastım. Kameranın fiziki bir palm'ı yok. Yani kamera aslında WASD'ye basarsak oynar ama bizle alakası olmaz. Yani hiçbir alakası olmaz neredeyse. O yüzden buraya disable input demedim. Add viewport'umuz dedik. Yani üretmiş olduğumuz widget blueprint menüyü direkt ekranıma çağırdım. Play'e bastığımda görüntüdeki gibi. Ondan sonra show menü mouse cursor'umda açtım. Tamamdır. Bura gayet açıklayıcı bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim oyna kısmına. Ayarlar kısmını da bir dahaki videoda anlatacağım. Çünkü çok fazla uzadı. Oyna kısmına da gelelim. On click demiştim. Buraya da diyoruz ki open level. Hangi level'ı açalım? Benim level'ımda third person example map arkadaşlar. Rename diyorum. Ctrl C diyorum. Map'imin ismini alıyorum ve open level'ıma yapıştırıyorum. Evet, demek ki kopyalayamamışız. Ctrl C, Ctrl V. Tamamdır. Ve bu third person example map'im açılıyor. Açıldıktan sonra da remove from parent diyeceğim. Yani target widget'ı, bu widget'ı şunu sileceğim. Sonra da mouse ilk olarak get player. Pardon. Böyle yapamam ki ben bunu. Get controller'ı çağırıyorum. Bunun da show mouse set show mouse cursor'umda kapatıyorum. Play'de yapmamız gereken buydu. Çıkış kısmında da direkt quit dersek bu sorunu çözmüş oluruz. Quit game. Compile. Evet, başlayalım. Play'e bastığımızda gördüğünüz gibi. Şunu da unuttum. Bir buton press sesimiz vardı bizim. İyi ki unutmadım. Bu buton press sesimizde şöyle butonumuza geliyoruz. Press kısmına direkt vereceğiz şimdi. Press it sound arkadaşlar. Burada da buton press sound diyoruz. Aynı şeyi bunlara da yapıyoruz. Buton press sound ve burada hovered sound da var. Eğer hovered sound da bulursanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bütün işlemleri yaptık. Tekrardan bakalım.
Gördüğünüz gibi sesimiz de çıkıyor. Çıkışa bastığımızda oyundan çıkıyoruz. Oynaya bastığımızda da arkadaşlar direkt sinematikten başlıyoruz. Ve sinematikten başlamak için şunu yapmamız gerekiyor. Hemen third person example map'e tekrardan gireceğim. Save selected diyelim. Bizim sinematiğimize basıyoruz hocam. Sinematik reis burada mısın? Heh. Buna basıyoruz ve diyoruz ki CL kısmından işte autoplay. Autoplay olması gerekiyor. Yani play'e bastığında direkt oynaması gerekiyor. Şimdi tekrardan her şeyi deneyelim. New World'umuza basalım. Play'imize basalım. Gördüğünüz gibi buradan Exponential'dı sanırım. Her neyse işte bu ışığımız azalıp artmaya devam ediyor. Oynaya bastığımda mükemmel bir şekilde benim sinematiğim geliyor. Sinematik bitsin. Aslında buna ses koysak çok daha iyi olurdu. Sinematiğimiz oynuyor. Arabamız kaza yapıyor. Karakterimiz dünyaya geldi. Herhangi bir sorun da yok. El fenerimizi alalım. Açıp kapatalım. Şarjlarımızı alalım. Hop. Reload yapalım. Reload yapalım. Tamam. Olay bu kadardı arkadaşlar. Ana menü yapımını ayrıntılı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler dilerim.